Son zamanlarda herkes bu hapishaneyi konuşuyor. Ruhi Çenet, Alper Rende, Joe Hattab ve diğer ünlü YouTuber'lar bu karanlık konuyu ele aldı. Ancak hikaye sadece Sekot hapishanesinden ibaret değil. Burası bir ulusun suç, savaş ve kurtuluş mücadelesinin vücut bulduğu yer. Dünyanın en sert hapishanelerinden biri. Binlerce mahkum cezaevinin dört duvarı arasında sıkışmış durumda. Bu hapishane, El Salvador hükümetinin suçla mücadelesinde attığı en büyük adımlardan birini simgeliyor. Fakat asıl mesele Sekot'un ötesine geçiyor. Gerçek soru bu korkunç çetelerin nasıl doğduğudur. Peki El Salvador nasıl bu hale geldi? Barrio 18 ve MS-13 gibi kanlı çeteler nasıl şekillendi? Ülkeyi yıllarca kanla yoğuran iç savaşın derinliklerinde ne yatıyor? El Salvador en kötü gününü yaşadı. Son yıllardaki en büyük yasımız. 87 kişi bugün hayatını kaybetti. Benim dünyamda, kemerimde silah taşımadığımda kendimi eksik hissediyorum. Her gün sabah, öğle ve akşam silah sesleri duyuyoruz. Yapacağımız ilk şey halkımızın güvenliğini sağlamaktır. Çeteler yok edeceğimiz bir kanser. Polis baskınları sayesinde şimdi fareler gibi saklanıyorlar. Çok az kaldı, başaracağız. Bugün El Salvador denildiğinde akla gelen ilk şeyler hapishaneler, çeteler ve sert güvenlik politikaları. Ama gerçek hikaye çok daha öncesine dayanıyor. 1979'da bu ülke tarihinin en karanlık dönemlerinden birine girdi. Bir iç savaş. El Salvador uzun yıllar büyük bir eşitsizlik içinde yaşamış bir ülkedir. Zengin toprak sahipleri ve fakir köylüler arasındaki uçurum giderek derinleşmiş, baskı gün geçtikçe artmıştı. Ordu darbe yaptı ve yönetimi devraldı. Ama bu, huzuru getirmek yerine savaş başlattı. 5 farklı Marksist-Leninist grup, hükümete karşı birleşerek ayaklanma başlattı. Bir tarafta Amerika destekli askeri yönetim, diğer tarafta Sovyetler Birliği ve Küba destekli gerillalar vardı. Halk iki ateş arasında kaldı. 1980'de barışın sembolü olan Piskopos Oscar Romero bir kilisede vaaz verirken suikaste kurban gitti. O an El Salvador'u kanlı bir döneme sürükleyen ilk büyük kıvılcım oldu. 1980'lerin sonuna doğru savaş iyice şiddetlendi. Hükümet destekli paramiliter gruplar köyleri yakıyor, isyan ihtimali olan herkesi yok ediyordu. Aynı zamanda gerillalar da devlet binalarını bombalıyor, şehirlerde kaos yaratıyordu. Savaş boyunca yaklaşık 80 bin insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden edildi ve yüz binlerce Salvadorlu Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. İnsanın ailesini kaybetmesi çok kötü bir şey. Bu acıyla yaşamaya alıştım. Varlığımın derinliklerinde bile bir güç bulamıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Los Angeles bu göçmenlerin en yoğun olduğu yerlerden biri haline geldi. 1992 yılında büyük bir ateşkes ilan edildi. Barış Anlaşması imzalandı. Anlaşma ekonomik reformları içermediği için halkın büyük bir kısmı fakirlikten kurtulamadı. Göç eden Salvadorluların bir kısmı Amerika'da çetelere karıştı. 1996 yılında Amerika suç kaydı bulunan binlerce Salvadorluyu sınır dışı etti. Ancak El Salvador hükümeti bu organize suç ağını kontrol edebilecek kapasiteye sahip değildi. Amerika tarafından sınır dışı edilen çete üyeleri El Salvador'un dört bir yanına yayıldı ve burada organize suçun temelini attı. Bu çeteler Los Angeles'ta hayatta kalmak için edindikleri acımasız yöntemleri ülkelerine taşıdı. Kısa sürede çete üyelerinin sayısı 10 binlere ulaştı ve ülke tarihinin en kanlı dönemlerinden biri başladı. El Salvador'un iç savaşı bittiğinde ülkede yeni bir savaş başladı. Ama bu kez savaş cephelerde değil, sokaklardaydı. Barrio 18 ve MS-13. Bu iki çete El Salvador'u ve tüm Orta Amerika'yı etkisi altına alan en ölümcül suç örgütleri haline geldi. Savaş sırasında göç eden yüz binlerce Salvadorlu Los Angeles'ın en tehlikeli mahallelerine yerleşti. Orada hayatta kalmak için çetelere katıldılar. Barrio 18 ve MS-13 bu göçmen mahallelerinde doğdu. Önce küçük gruplardı ama zamanla Amerika'daki en büyük organize suç örgütlerinden biri oldular. Kısa sürede çeteler tüm ülkeyi sardı. Barrio 18 ve MS-13 üyeleri mahalleleri kontrol etmeye, halktan vergi toplamaya ve rakiplerini acımasızca infaz etmeye başladı.
Devlet bu örgütleri durdurmak için sert güvenlik önlemleri aldı, ancak bu önlemler bazen çetelerin daha da güçlenmesine neden oldu. El Salvador, çetelerin gölgesinde bir ülkeye dönüştü. Öyle ki zamanla hükümet bile bu örgütlerle gizli görüşmeler yaparak barış sağlamaya çalıştı. Ama MS-13 ve Barrio 18 için barış sadece daha fazla güç kazanmak anlamına geliyordu. Çatışmalar durmadı, aksine büyüdü. El Salvador'un sokaklarını bir savaş alanına çevirdi. Her iki çetede mahalleleri kontrol etmek, yasa dışı madde ticareti yapmak ve halktan haraç toplamak için acımasız yöntemler kullandı. Ancak bu savaşın en büyük mağduru sıradan insanlardı. Öyle ki El Salvador bir dönem dünyanın en yüksek suç oranına sahip ülkesi haline geldi. Barrio 18 ve MS-13 arasındaki çatışmalar sadece silahlı çatışmalarla sınırlı değildi. Her iki çete de mahallelerde psikolojik bir savaş yürütüyordu. Duvarlara çizilen grafiti bir mahallenin hangi çetenin kontrolünde olduğunu gösteriyordu. Yanlış mahalleye girmek ölümle sonuçlanabiliyordu. Bu çeteler sadece şiddet ve suçla değil, aynı zamanda kendine özgü bir kültürle de tanınıyor. Bu kültürün en belirgin özelliklerinden biri çete üyelerinin vücutlarına işledikleri dövmelerdir. Bu dövmeler sadece bir süsleme değil, aynı zamanda bir kimlik ve aidiyet sembolüdür. Bu dövmeler çete üyeleri için bir gurur kaynağıdır. Ancak aynı zamanda büyük bir risk taşır. Polis bu dövmeler sayesinde çete üyelerini kolayca tanıyabilir. Ayrıca rakip çeteler de bu dövmeleri hedef alır. Yanlış mahalleye giren bir çete üyesi dövmeleri nedeniyle ölümle burun buruna gelebilir. El Salvador hükümeti çetelere karşı mücadelede zaman zaman sert önlemler aldı. Özellikle 2010'ların başında çetelerin kontrolünü ele geçirmek için büyük operasyonlar düzenlendi. Ancak bu operasyonlar çeteleri durdurmak yerine daha da radikalleştirdi. Bu önlemler ölüleri bile hedef aldı. Barrio 18 ve MS-13 üyelerinin mezarları devlet tarafından kırıldı. Mezar taşları parçalandı, isimler silindi ve çete üyelerinin anısı bile yok edilmeye çalışıldı. Bu mezarlar aynı zamanda bir uyarı niteliği taşıyor. Çetelerin gücünü kırmak ve bu karanlık döngüyü sona erdirmek için daha fazla çaba gerekiyor. Yoksa bu mezarlar sadece gelecekteki kayıpların habercisi olacak. 2019 yılında Nayib Bukele'nin başkan seçilmesiyle birlikte El Salvador'un çetelere karşı mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Bukele, çetelerle gizli anlaşmalar yapmakla suçlandı, ancak aynı zamanda Sekot gibi devasa hapishaneler inşa ederek çetelere karşı sert bir duruş sergiledi. Hapishanenin içinde mahkumlar sıkı bir şekilde kontrol altında tutuluyor. Koğuşlar aşırı kalabalık ve insanlık dışı koşullara sahip. Mahkumlar neredeyse hiçbir kişisel eşyaya sahip değil ve günlerini beton zeminlerde geçiriyor. Güvenlik önlemleri o kadar sıkı ki mahkumların birbirleriyle bile iletişim kurması neredeyse imkansız. Sekot'un en dikkat çeken özelliklerinden biri mahkumların tamamen izole edilmiş olması. Hapishanenin tasarımı çete üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını engellemek üzere yapılmış. Koğuşlar arasında hiçbir geçiş yok ve mahkumlar sadece belirli zamanlarda dışarı çıkabiliyor. Ancak bu sert önlemler insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. Uluslararası toplum, Sekot'taki koşulların insanlık dışı olduğunu ve mahkumların temel haklarının ihlal edildiğini savunuyor. Hapishanedeki aşırı kalabalık ve kötü koşullar mahkumların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. El Salvador hükümeti ise Sekot'u çetelerin gücünü kırmak için gerekli bir adım olarak görüyor. Başkan Nayib Bukele bu hapishanenin çeteleri bitirmek için en etkili yöntem olduğunu savunuyor. Ancak bu hapishane çeteleri bitirmek için yeterli miydi? Yoksa bu sadece geçici bir çözüm mü? Ya da bir PR çalışması mıydı? Yorum sizin. El Salvador'un hikayesi bize sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın ders alması gereken bir trajediyi anlatıyor. Suç, şiddet ve yoksulluk sadece bir ülkenin değil, tüm insanlığın sorunudur. Bu belgeseli izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür önemli konuların daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.